Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konum Sıla yolu. Araçlarıyla Türkiye'ye giden vatandaşlarıma buradan bazı bilgiler vermek istiyorum. Değerli izleyiciler, 2025 yılındayız. 2026 yılında bazı cezalar bizim için de çok ama çok sert olabilir. Neden? Ona pek önem vermediğimiz için düşünüyorum ki bazı vatandaşımızın başına 2026'da gelebilir. Eğer o ceza başınıza gelirse Allah yardımcınız olsun derim. Sırf maddi değil, manevi de. Şimdi teker teker size bu bilgileri vermek istiyorum. Teklife göre çevredeki kişilerin rahatsız olmasına neden olacak şekilde araçta ses sistemi değişikliği yapan sürücülere 16.000 TL idari para cezası verilecek. Mesela arabanızdaki egzozu değiştirirseniz, orijinal egzoz değilse başka egzoz takarsanız, aman Avrupa'dan giderseniz onun Beglaubigungsschein var. İsviçre'de böyle bir onun özel kağıdı var, belgesi var. Onu muhakkak yanınızda götürün. Kırmızı ışık şimdi 2000 TL civarında bir cezası var. Gelecek seneye 5000 TL oluyor ve dikkat, 60 gün ehliyetinize el konulabilir. Değerli izleyiciler, yarış yaparsanız, başka araçlarla yarış yaparsanız 46.000 TL. Bunun cezası ve 2 seneye kadar araba sürme cezası, Türkiye'de araba kullanma cezası alabilirsiniz. Yalnız en kötü, en sert ceza, değerli izleyiciler, düşünün. Düşünün, Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan yola çıktınız. Ailenizle yolda gidiyorsunuz. Kapıkule'ye de geldiniz. Sevinç bir taraf, stres bir taraf, yorgunluk bir taraf. Tabii evine varmak istiyorsun. Değerli izleyiciler, Kapıkule'den giriş yaptınız, her şey yolunda. Edirne'den geçiyorsunuz. Edirne'den geçerken Edirne'nin içinde size birisi takıldı. Yok neden sinyal vermedin, yok neden şöyle yapmadın, ne bileyim ben, size takıldı. Sizi solluyor, önünüze geçiyor, fren yapıyor. Sen zaten yorgunsun. Yani şu bir milimetre kadar sigortan kalmış, o da patlarsa tam patlayacaksın tabii ki. O an düşünmüyorsun değerli izleyiciler, vatandaşlarım. Senin sigortalar atıyor, bu arabanın önüne kırıyorsun. Artık altında Mercedes mi var, BMW mi var? Tabii arabalarımız normalinde güçlü oluyor. Önüne kırıyorsun ve kızgın bir şekilde araçtan iniş yapıyorsun. Dikkat. Değerli izleyiciler, adamın arabasında kamera varsa, seni çekiyorsa zaten kaybettin. Yani ispat edebilir. Sen de öfkeli bir halde araçtan inip de onun aracına, belki diyeceksin ya kardeşim git benden uğraşma. Senin söylediklerini belki kamerada tam alamayacak, sana şikayet olacak. Plakan da gözüküyor tabii ki kamerada, videoda. Değerli izleyiciler, uzun lafın kısası bakın. 180.000 TL kaç para yapıyor bu ya? Hemen hesaplıyorum. 180.000 TL cezası var değerli izleyiciler. Kur kaç oldu şimdi? Frankımız galiba 50'yi geçti ama hadi diyelim 50'den hesaplayalım. 180.000. 3.600 euro. Değerli izleyiciler, 3.600 euro Almanya'da, Avrupa'nın neresinde olursa olsun, nerede çalışırsan çalış, ne kadar iyi para kazanırsan kazan, 3.600 euro iyi bir para. Yani ben yemedim, sen ye. Ve 3.600 euro ile bitmiyor. En kötü tarafı değerli izleyiciler, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Yani 2 ayda ehliyetin gidiyor orada. Yani mahvoldun, mağdur kaldın, rezil oldun diyebilirim. Başkası arabanı kullanması lazım. Şansın varsa belki hanımın kullanabilir. Hanımın ehliyeti yoksa ondan sonra bir şeyler artık organize etmen lazım.
Artık bilmiyorum, arabanı belki de başka bir yere çekerler. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Değerli izleyiciler, ne olursa olsun bakın, Türkiye'de öfkeli bir şekilde araçtan inmeyin. Aracınızdan inmeyin ya. İnmeyin. Birisi size takılırsa çek sağa, bekle gitsin. Gitsin, belasını başka yerde bulsun. Senin başını derde sokmasın. Çünkü benim de başıma geliyor. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Ve size de anlayış gösteriyorum. Araçlardan inenlere de aslında ben anlayış gösteriyorum. Ama zaten yorgunsun, strestesin, oraya kadar neler çekmişin, kaç sınırdan geçmişin. Yok ona meram anlat, yok buna meram anlat, ona dikkat et, buna dikkat et. Yorgunluk var, uykusuzluk var, stres var. Değerli izleyiciler, istersen otelde kal. İstersen giderken otelde kal. İnsan yoruluyor. Yoruluyor, acıkıyor, susuyor. Uzun yol bu. Ne oluyor bu sefer? Öfkeleniyoruz. Aman diyorum, bakın, araçtan inmeyin. Bu kırmızıda geçmişin, onlar var ya, bunlar havacıva, o 5.000'i de ödersin de, ama 2 ayda bir de ehliyetine el konulursa senin tatilin öldü sayılır. Ve dikkat edilecek bir konu daha var. Türkiye'de biliyorsunuz her ikinci araba zannediyorsun ki polis. Ama polis değil. Bu sefer ne oluyor? Ya zaten polis değil diyorsun, yol vermiyorsun. Bir polise, bir ambulansa, itfaiyeye, görevli bir araca yol vermediğin zaman onun cezası da 15.000 TL ve 46.000 TL'ye kadar çıkıyor. Ve ehliyetlere de 30 gün el konuluyor. Dikkat yani. Şimdi bizi, gurbetçilerimizi en çok ilgilendiren zaten ehliyetimize el konulması. Şimdi diyeceksiniz, bak geçen de ne oldu? Geçen de ne oldu? Arkadaşımız, vatandaşımız Belçika'dan gitmişti. Alkollü yakalandı. Fazla alkolü yoktu. Tabii alkol içmeyeceksin kardeşim. Bu böyle 2 kere 2-4 araca oturdun mu, direksiyona oturdun mu içmeyeceksin. Ama ne oldu? Aracına 6 ay el konuldu. Orada yaktı, yalvardı, dedi ben dedi nasıl döneceğim? Dedi polis bey, biz dedi el koyuyoruz dedi. Sınıra kadar dedi aracı dedi başkası kullanacak dedi. Sınırdan sonra da ne halin varsa gör demek istedi yani. Yani seni Belçika'dan arkadaşın gelip arabandan evine kadar götürmesi lazım. Ondan sonra bir çözüm bulacaksın herhalde. Çünkü Türkiye'de ehliyetine el konuldu. Belçika'da değil. Türkiye Avrupa Birliği'nde olmadığı için gidersin Belçika'da yeni bir ehliyet çıkartabilirsin diyorum ben, benim düşüncem. Yani benim başıma gelse İsviçre'yle bir alakası yok. İsviçre'de kullanabilirim. Ben İsviçre'de bir hata yapmadım. Yalnız bakın, konuya girmişken onu da söyleyeyim. Bulgaristan'da, Romanya'da, Avrupa ülkelerinde, bakın Almanya'dan giderseniz, Avrupa ülkelerinde bir yerden giderseniz bu cezalar, yani İtalya'da başınıza bir şey gelirse, ehliyetiniz alınırsa bütün Avrupa Birliği'nde alınacak. Bu kanun daha devreye geçmedi ama eli kolunda, öyle deniyordu değil mi? Yani geçecek, az kaldı. Dikkat edin bakın. Yani ben İtalya'ya geldim, ben burada 200-220 giderim. Dikkat yani, Macar'da ben basarım, ne olacak, parasını öderim. Orada ehliyetin giderse Almanya'da da gidecek. Hollanda'da da gidecek. Belçika'da da gidecek. Yani bu kanun yolda geliyor. Bunun da videosunu yaptım. Konuya geri dönüyorum. Değerli izleyiciler, fazla vaktinizi de almayacağım. Bakın, ne olursa olsun, ben artık şahsen, ya İsviçre'de de öyle yapıyorum gerçekten. Birisi çok yani gıcıklık yaptığı zaman kendi kendime diyorum ki, ya git başka bir yerde belanı bul, beni bırak, çünkü ben çalışmam lazım, bana sinirlerim lazım, müşteriye gitmem lazım. Çekiyorum sahaya, bekliyorum 5-10 dakika, o gittikten sonra ben de yoluma devam ediyorum. Bir laf vardır, bela alan bela olunmaz ki. Yani her kişiyle gıcıklık yapan kişi de o zaman her gün kavga etmemiz lazım. Yani o zaman boksör olmamız lazım. Olmaz, olmuyor. Değerli izleyiciler, buna dikkat. Ve fazla uzatmayacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz bilgileri, bir like bekliyorum sizden. Bana destek olmak istiyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın.